Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz efendim. Ben Tugay, nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Uzun zaman sonra yepyeni bir mobil MMORPG oyunuyla beraberiz. Oyunumuzun ismi RF Online Next. Tabii eski RF Online ruhunu tamamen geri getiren bir devam oyunu da değildir. Bunu da videonun başında söyleyeyim sizlere. Daha çok modern Kore mobil MMORPG diyebileceğimiz formülün içerisine RF markasının yerleştirilmiş Netmarble'ın yeni fiyasko MMORPG oyunudur kısaca. Tanımı benim için budur yani. Sol tarafta da bir tane donate bar görüyorsunuz sevgili dostlar. Bu arada Dubara kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Şimdi seninle birlikte birazdan başlarız. 100 TL göndermiş. Sen de destek olmak istersen açıklamalar kısmında bulabilirsin Buy No Game linkini. Minimum bağış miktarı da 5 TL. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ya oyun nedir diye soracak olursam PC artı mobil çapraz platformu var. Önümüzde de 8 tane sınıf var. Yani burada tabii Gunslingers yani silah kullanan dediğimiz karakter var. Balta kullanan karakter var. Assassin çift bıçak kullanan karakter var. Bu tamamen senin tarzına bağlı. Unreal Engine 5 motoru kullanılmış. Grafiklerden de bunu direkt anlayabiliyorsun şak diye. Büyük ölçekli PvP içeriği sunuyormuş. Dünya bossları varmış oyunun içerisinde. Onun dışında sevgili dostlar şu karakter neymiş? Teknisyen, buna bir bakacağım ben bu arada. Uçuş sistemleri var. Mecha'ya dönüşebildiğiniz için. Zırh sistemleri var. Weapon sistemleri var. Dev savaş mekanikleri var. RF evreni temasını korumaya çalışmışlar ama bence başaramamışlar. Neden başaramamışlar onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü RF Online Netmarble'ın bir oyunu değildir. Satın aldılar. RF Online Next yaptılar. O yüzden tam uyduramamışlar sanırım. Burayla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Niye diyecek olursanız 3 tane temel ana sınıf yerine 3 tane temel farklı ırk koymuşlar. Rastgele bir tane bir şey yapalım diyorum aslında ben ama şöyle ufaktan sizlere de göstereyim eğer merak ediyorsanız. Şöyle bir tane olabilir. Gönlünde neler var? Ya detaylı oluşturulmuş. Mobile göre iyi. Zaten Unreal 5 olduğu için buraları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlarsınız. Kostümler bizde kalıyor mudur? Onu bilemiyorum. Sevgili dostlar şöyle kalabilir ama onayla diyelim. İsmimizi yazalım, oyuna geçelim istersen. Fazla uzatmayalım buraları. Biraz da oyunda bahsedeyim sana. Bölüm bölüm oyunlara ayırırım zaten. İzlemek istemediğin yerleri de atlarsın. Evet, takexis yazdık. Oluştur dedik, onayla dedik sevgili dost. Bence sinematikleri atlayalım Türkçe ama sen izlemek istersen Türkçe dil desteği de olduğu için izleyebilirsin. Sıkıntı olmaz. Şimdi birazdan sana çok detaylı bilgiler de vereceğim. Beni iyi dinle sevgili dost. Benden Netmarble oyunları kaçmaz. Evet, sinematikleri geçemiyor muyuz? Evet sevgili dostlar, başlayabiliriz. Ben sinematikleri geçtim. Yani oraları kestim. Sinematikleri Türkçe dil desteği var. Tabi sen oynamak istersen şöyle bir başlayayım sana. Oynanış nasıl? Girer girmez hemen bahsedeyim. Savaş sistemini görmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Mecha kullanımını görmedik, bir şey diyemiyorum. Şu anda menü sistemine baktığım zaman sevgili dostlar çok fazla menü sistemi var. Klasik Netmarble menü sistemi diyebiliriz biz buna. Artı oyunun en fiyasko tarafı nedir diye soracak olursan sevgili dost, Auto Combat sistemine bağlı bu oyun. Yani istediğiniz kadar uğraşın, oyun Auto Combat sistemine bağlı. Zaten en fiyasko tarafı da burası. Optimizasyon sıkıntılarının olduğunu görebiliyorum. Çoğu cihaza da yaratacaktır. Hemen hemen 8-9 GB'lık bir indirme potansiyeline de sahip. Otomatik görev noktasına gidebiliyor muyuz bastığımız zaman? Evet, otomatik göreve de gidiyor. Otomatik oynama sistemi de var. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Tamamen Autocombat sistemine bağlı bir mobil MMORPG. Zaten benim kanalıma gelen insanların birçoğu sevgili dostlar düşmana saldırmak için yeteneğini kullanalım. Abi bu ne ya? Berbat ötesi, gözünü seveyim. Bunu otomatik de kullanıyor tabii. Değil mi? Evet. Neyse. Benim kanalıma gelen çoğu kişi zaten mobil MMORPG meraklısı oluyor. Mobil oyunlar çektiğim için ama hiçbirisinin de daha ben otomatik oynanışı sevdiğini, söylediğini duymadım. Ben de nefret ediyorum. Yani UI ekranına sağ tarafa bakar mısın? O kadar berbat ötesi ki. Yani şu alt taraftaki bar bile resmen Raven'dan almışsın, buraya yapıştırmışsın. Ben Netmarble firmasının piyasada ya bir prestijinin olduğuna inanmıyorum. Güya bu adamların Türkiye'de ofisleri varmış, İstanbul'da. Ne kadar doğru, kapatmışlar mı kapatmamışlar mı onu da bilmiyorum ama şu şekilde otomatik oynayacak yani. Sen bunu oynasan da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Şimdi gelelim Pay to win durumuna, dürüst olalım. Fazla da uzatmayacağım zaten bu videoyu, biliyorsun telefonum olmadığı için. Şu anlık pay to win var mı? Evet. Orta ile ağır arasında ama orta derecede oyun pay to win. Çünkü summon sistemi mevcut oyunda. Klasik Netmarble sistemi yani. Karakter gelişimi için çekiliş sistemleri var. Üzerinize zırh giyiyorsunuz sevgili dostlar. Bu zırhlar da gacha sisteminden çıkıyor. Yani nadir ekipman ve gelişim kaynaklarına para ile daha hızlı erişebiliyorsunuz. Çünkü oyun içerisinde maden savaşları, PvP dediğimiz olay var. Bunun üzerine odaklı oyunu olduğu için güç satın alınabiliyorsa rekabet etkileniyor demektir.
Ondan ziyade şimdi adam tek başına gelip senin takımını komple bütün zırhları, en iyi zırhları alıp kesebilir anlamına da geliyor. Dünyası güzel gözüküyor ama Unreal Engine 5 kullanıldığı için güzel gözüküyor. Onun dışında pek de oynanabilirlik yapısı açısından çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Komple sınıfta kaldı. Anlık zaten beni biliyorsun. Oyun içerisindeyim yani şu an işte bak. Oyun içerisindeyim. Ha durdurdum zıplıyorum yani. Ben hayatta sana başka olay yapmam. Bak şu an otomatik kendisi oynuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Oyun içerisinde liderlik savaşları var. Oyun içerisinde sunucu zirvesi var. Oyun içerisinde en güçlü oyuncu olma hedefi var. Oyun içerisi hikaye bazlı günlük görevler, guild savaşları, PvP savaşları. Böyle bir oyunu mobilde oynatabilmenizin şöyle söyleyeyim %20 bile ihtimali yok. Ya bana soruyorsan dünya genelinde yok. En büyük artısı nedir? İşte dev mecha savaşları var, bilim kurgu atmosferi var, büyük PvP haritaları var. Onun dışında da hiçbir şey yok. Tabi senin ne kadar ilgini çeker bilmiyorum. Şu an haritayı da göremiyorum. Şu menülere baktığım zaman sen Netmarble oyununa eğer pay to win değildir ben oynayarak bir şey elde edebilirim diyorsan ben sana şöyle söyleyeyim sevgili dost. 15 saat oynarsan belki evet yani bir şeyler elde edebilirsin. Onun dışında hiçbir şey elde edemezsin çünkü oyun içerisinde gacha sistemi var. Kör değilsen bir bak görebilirsin yani. Üzerine giydiğin bütün zırhlar oradan çıkacak. En büyük eksileri nedir? Fazla otomasyon sistemi var. Yani bak şu an otomatik kendisi oynuyor. Mobil odaklı tasarım. Tamam mobil odaklı tasarım yapmış olabilirsin. Ben buna hayatta karşı değilim. Zaten mobil oyun adı üstünde ama sağ taraftaki UI ekranı daha gelişmiş yapabilirsin. Artık Raven'daki gördüğümüz barı vampir oyununa ekledin, bu oyuna eklemişsin. Bunlardan vazgeçebilirsin artık. Yani yeter bıtkınlık geldi yani. Hiç kimsenin videosunu izlemiyor musun bilmiyorum ama Netmarble'ı Reddit'e yazıyorum. Netmarble'ın yanında direkt Pay to Win firması çıkıyor. Google Play yorumlarına bakıyorum. Çok kötü. Apple Store yorumlarına bakıyorum. Çok kötü. Hiçbir prestijin kalmamış. Yani bu şekilde hareketleri daha nasıl yapabiliyorsun? Anlamıyorum. Bari otomatik oynanış sistemini kaldırsaydın yani. Şunu ben oynasam ne hissedeceğim ya? Baksana otomatik kendi oynuyor ya. Bilmiyorum ben çok beğenemedim. 10 üzerinden benim puanım 3. Komple zaten 3 puanı otomatik oynanıştan kırıyorsun. Kankacığım bunu defalarca anlattım ben sana. Yani eski RF Online'ı yaşayabilir misin bunda? Sadece mecha robotlarını gördüğün zaman belki onun dışında hiçbir şey yaşayamazsın. RF Online'la da bu oyunun hiçbir alakası yoktur. Oynayanlar kesinlikle gidip sorabilirsin. Hatta Reddit'te araştırabilirsin. Onlar bile yani oyunun içerisinden geçmişler. Kesinlikle otomasyon sistemine sahip yeni Netmarble mobil MMORPG'si fiyasko bir oyundur yani benim gözümden. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Kesinlikle düşüncelerim bunlardır. Zaten klasik bütün menüleri kapalı veriyor ki oyuna 20 level 30 level olduktan sonra hepsini patır patır açıyor. Klasik Netmarble'da bunlar var. Bam gün buralar açıyor bak. Üretim sistemi var, pazar sistemi var, item satacaksın. Ya ne yok ki abi? Kostüm sistemi var. Büyük bir ihtimalle özellik çekeceksin. Gacha sistemi var. Üzerine zırh çıkartacaksın. Şans kutuları var. Abi ne anlatayım daha ne olsun ya? Basılı mı tutacağız buna? Ne diyor? Geçmek için zıplama düğmesine 2 kez dokun. Tamam bu şekilde de uçabiliyorsunuz. Aynı şekilde biz de kontrol edebiliyoruz. Ama hızlı seyahat varmış burada. Bastığın zaman oraya da otomatik gidiyor. Ya ne yok ki zaten. Ya bastığın zaman otomatik de gidiyor. Ya şunu anlayabilirsin. Bastığın zaman otomatik göreve gider ama zindana girdiğin zaman insan kendisi oynar. Ona bırakırsın. Moblar geldiği zaman oynanış sistemini ona bırakırsın. Ya bu oyun PC'de de otomatik oynanışa sahip. Sen bunun neresine MMORPG diyebilirsin ki? Ben diyemiyorum abi kusura bakma. Kesinlikle zaten benim oynayabileceğim bir oyun değildir. Tek 1-2 puan da nereden alabilir diye soracak olursan. Tasarım biraz güzel sadece Türkçe dil desteği olduğu için artı puan alabilir. Zaten Türkçe dil desteği bu oyuna olmasa veya Netmarble oyunlarında olmasa kimse Netmarble oyunlarının Türkiye'de yüzüne bakmaz. Bu boss'tan sonra bakalım burada da otomatik oynuyor mu? Bitiriyoruz. Büyük bir ihtimalle otomatik oynuyor. Aynen öyle. Yani hiç gerek yok. Bunu da kestikten sonra büyük bir ihtimalle şeyin parçası da olabilir bu. Nedir onun ismi sevgili dost? Yani böyle doşladığım zaman bıraktığımda da otomatik oynuyor mu tekrar? Yo bırakıyor. Evet bırakıyor. Ben oynayabiliyorum ama. Değil mi? Ama diğerleri de geldi. Otomatik de oynayabiliriz. Sıkıntı olmaz. Bunu da kestikten sonra bitireceğiz. Başka da söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ya senin de her zamanki gibi fikirlerini alabilirim ama ya bence pek de fikirlerini almama gerek yok. Şuradan mecha robotunuzu çağıracaksınız. Mecha robotunuza bineceksiniz bu şekilde. Bak bu bindiğiniz zırhların hepsi gacha sisteminden çıkacak. Ondan sonra sevgili dostum bu şekilde PvP'de de oynayabileceksin.
Yani senin ağzını burnunu kıracaklar. Haberin olsun sevgili dost yani. Otomatik oynuyor mu bunda? Bunda otomatik oynuyor. Sıkıntı olmaz ya. Hiç beğenemedim kanka. Yani sadece ara görseller güzel. Ya grafikler Unreal Engine motoru olduğu için idare eder gözüküyor. Onun dışında da Türkçe dilde size bir artısıdır. Başka da hiçbir şey yok. Sürekli takılıyor zaten fark ettiysen. Sadece yüksek ayarlarda, ultra'da bile değil. Optimizasyon sıkıntıları zaten halen var. Bundan sonra da oyun başlıyordur. Buralarda geçiyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal abi. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere.